arkadaşlar, Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Çok sevdiğiniz, daha önce 2-3 yaş ölçülerini anlattığım yoğun istek üzerine de bu videomda 1-1,5 yaş ölçülerinde olan çitlenbik model bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. 1,5 yumakta yeleğimde ip kullandım. İpim 100 gramı 250 metre uzunluğunda olan Nako Elite Baby. Bu renkte örmek isterseniz de renk kodu 3664. Yeleğimin ölçüleri şöyle. Beden genişliği 27 santim. Beden uzunluğu ise 32 santim. Bu yeleğimin diğer anlatmış olduğum yeleğe göre ilmek sayısı fazla olsa da ölçüleri daha küçük. Çünkü bu yeleğimi daha ince şiş ve daha ince ip kullanarak ördüğüm için ölçüler daha küçük. Aynı sayılarda başlamış olsak da ölçüler elimizin sıkılığına ya da ip ve şişimizin kalınlığına göre değişiklik gösterebilir. Yeleğimizin önden görüntüsü böyle. Arkası da böyle arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı, çok şirin bir bebek yeleği oldu. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz sevinirim. Yeni örgü videolarımdan anında haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi malzemeleriniz hazırsa yeleğimizin yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Yeleğimizin arka parçası için 3,5 numaralı şişe 70 ilmek atarak başlıyoruz. 4 sırada haroşa örüyoruz. Ben haroşamı her iki yönde tersten ördüm. Sizler her iki yönde düz olarak örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Kenarlarımızın bu şekilde tırtıklı olması için de sıra sonundaki ilmeği örmeden alıyoruz. Sıra başında ters olarak örüyoruz. Şimdi arka parçamızı örmeye geçelim. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Kenarlarda 6 ilmek haroşamız olacak. 6 ilmek haroşa örüyorum. Hem sağ kenarda hem de sol kenarda 6 ilmek haroşa örgümüz boyunca devam edecek. 3 6 6 ilmek ördükten sonra düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. 5 tanesini haroşa olarak örüyorum. Yani ters olarak örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıp sıra başında ters olarak öreceğim. Arka yüze geçtim. Haroşamı her iki yönde ters ördüğüm için arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. İlmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde ters olarak örüyorum. 6 ilmek haroşamızı örüp diğer ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Hem sağ hem de sol kenarda 6 ilmek haroşamız devam edecek. Arada kalan ilmekler ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğiz. Arada kalan ilmeklerimizi bu şekilde koltuk altına kadar örelim. Daha sonra model kurulumuna geçelim. İlmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters, kenarlarda olan
6 ilmek haroşamızı koltuk altına kadar örerek geldik. İlk sıradan sayarsak da 37 haroşa sıramız oldu. 37. haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüzde model kurulumuna geçiyorum. Bu sırada hem modelimizi kuracağız hem de kesimlerimiz olacak. Kol oyuntusu vermek için ayrı bir kesim yapmıyoruz. İlmeklerimizi ara ara keseceğiz model aralarında. Toplamda 9 ilmek keseceğiz. Şimdi hem modelimizi kurup hem de ilmeklerimizi keselim. Kenarlarda olan 6 ilmek haroşamız yine devam ediyor. 1 2 3 4 5 6. İpimi arkaya aldım. Model kurulumuna geçiyorum. 6 ilmek haroşadan sonra 2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. 1 ilmek örmeden alıyorum. İpim önde olduğu için yine 3 ilmek düz öreceğim. Örmeden almış olduğum ilmeğin üzerine şu şekilde gelecek. Burada 1 ilmek artırmış olacağız. İpim önde, 1 ilmek örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 üçüncü düzümü örerken 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burada 1 ilmek eksiltmiş oluyorum. Üçüncü düzümde 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 ilmek eksiltmiş oldum. 3 ilmek düz ördükten sonra tekrar ipimi öne alıp yine 1 ilmek örmeden alıyorum. Yine 3 ilmek düz öreceğim. İpim önde. Yine aynı şekilde burada örmeden almış olduğum ilmeğin üzerine gelecek 1 ilmek artırmış olacağız. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 üçüncü düzümü 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burada yine 1 ilmek eksiltmiş oldum. 3 ilmek düz örüp tekrar ipimi öne aldım. Yine 1 ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek düz öreceğim. İpim önde. Yine aynı şekilde örmeden almış olduğum ilmeğin üzerine geliyor. Burada 1 ilmek artırmış oluyoruz. 1 2 3 3 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Yine 1 ilmek örmeden alıyorum. Yine 3 ilmek düz öreceğim. 1 2 üçüncü düzümü 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burada 1 ilmek eksiltmiş oldum. Tekrar ipimi öne aldım. 1 ilmek örmeden alıyorum. Yine 3 ilmek düz öreceğim. 1 2 üçüncü düzümü 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine 3 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. 1 ilmek örmeden alıyorum. Yine 3 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. 1 ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmek düz öreceğim. 1 2 üçüncü düz ilmeğimi 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek eksiltmiş oluyoruz. Toplamda 9 ilmek keseceğiz. Tekrar ipimi öne aldım. 1 ilmek örmeden aldım. Yine 3 ilmek düz öreceğim. 1 2 üçüncü düzümü 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Yine 1 ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmek düz öreceğim.
1, 2, üçüncü düzümü 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Bir ilmek örmeden alıyorum. Tekrar 3 ilmek düz öreceğim. İpim önde olduğu için buradaki ilmeğin üzerine dolanıyor. Burada bir ilmek artırmış oluyoruz. 2 ilmeğimiz olmuş oluyor. Şimdi tekrar 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, üçüncü düzümü 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. İpimi öne aldım. Bir ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. İpimi öne aldım. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bu defa 2 ilmek düz öreceğim. Bir, ikinci ilmeğimi 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kenarlarda 2 ilmek düzümüz var. Yine bu kenarda da 2 ilmek düzle başlamıştık. İpimi öne aldım. 6 ilmek haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Çitlenbik modelimizin birinci sırasını tamamlamış olduk. Şimdi ön yüze geçiyoruz. Modeli arka yüzde kurduk. Ön yüze geçtim. Modelimin ikinci sırasını örüyorum. Kenarda olan 6 ilmek haroşamızı örelim. Altı ilmek ördükten sonra 2 ilmek ters örüyorum. Bu kenarda da yine 2 ilmek ters öreceğiz. 2 ilmek tersten sonra şu şekilde örmeden almış olduğum ilmeği yine örmeden alıyorum. Bu defa 2 ilmek alıyoruz. Üzerine dolamış olduğumuz ilmekle 2 ilmeğimiz oldu. Örmeden alıp bu defa şu şekilde dolama yapıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Kesimlerimizi ilk sırada yaptık. Bu sıralarda kesim yapmayacağız artık. Kesimlerimizi tamamladım. 3 ilmek ters ördükten sonra yine örmeden almış olduğum ilmekleri örmeden alıp bir ilmek dolama yapıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Arka yüzde buradaki 3 ilmeği düz örmüştük. Ön yüzde ters örüyoruz. Tekrar örmeden almış olduğum ilmekleri örmeden alıp bir ilmek dolama yapıp 3 ilmek ters örüyoruz. Örmeden almış olduğum ilmekleri örmeden alıyorum. Bir ilmek dolama yapıp 3 ilmek ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. ...12 model çitlenbik modelimiz olacak. Örmeden almış olduğumuz ilmekleri yine örmeden alıp dolama yapıp 3 ilmek ters örüyorum. Yine örmeden almış olduğum ilmekleri örmeden alıp 2 ilmek ters örüp kenarda olan 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 6. haroşamızı örmeden şişimize takıp arka yüze geçiyoruz. Toplamda kaç modelimiz oldu sayalım. 12 modelimiz olacaktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi arka yüze modelimizin 3. sırasına geçiyoruz.
Kenarda olan 6 ilmek haroşamızı örelim. İki ilmek düz örüyorum. Ön yüzde ters olarak örmüştük. Arka yüzde 2 ilmek düz örüyoruz. İpimi öne aldım. Örmeden almış olduğumuz 3 ilmeğin içerisine şu şekilde giriyorum. Bir ilmek alttan dolayıp çıkıyorum. Şişimin üzerine tekrar dolama yaptım. Tekrar ilmeğin içine girip üstten dolama yaparak çıkıyorum. Burada 3 ilmeğimiz oldu. Yani 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmek düz örüp ipimi öne aldım. Buradaki 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkaracağım. İlkini alttan dolayıp ikinci ilmeği şişimin üzerinden, üçüncü ilmeği de tekrar ilmeklerin içerisine girip üstten dolama yaparak çıkıyorum. 3 ilmek düz örüp ipimi öne aldım. 3 ilmeğin içerisine girip birinci ilmeği alttan dolama yapıyorum. İkinci ilmeği sağ şişimin üzerine dolama yaparak üçüncü ilmeği de ilmeklerin içerisine girip üstten dolama yaparak çıkıyorum. 3 ilmeğin üzerinden içinden 3 ilmek çıkardım. 3 ilmek düz örüp yine ilmeklerimizi aynı şekilde çıkıyoruz. İlk ilmeği alttan, ikinci ilmeği üstten, üçüncü ilmeği de üstten atarak çıkıyorum. 1 2 3 Modelimizin 3. sırasını da bu şekilde örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım. En son modelimizi yaptıktan sonra 2 ilmek düz örüp 6 ilmek haroşa örüp sıramızı tamamlıyoruz. Modelimizin 3. sırasını tamamladık. Şimdi ön yüze modelin 4. sırasını örmeye geçelim. Modelimizin 4. sırasını örmeye geçiyoruz. 6 ilmek haroşamızı örüp bir ilmek ters örüyorum. Bu defa bir ilmek ters örüyoruz. Daha önceki sıralarda 2 ilmek ters örmüştük. Bu sırada bir ilmek ters örüyoruz. İpimi arkaya alıp ilmeklerin içinden çıkarmış olduğumuz 3 ilmeğin ilkine buradaki ters ilmeğimizle birlikte örüyoruz. 2 ilmeği şu şekilde birlikte örüyorum. Ortada olan ilmeği düz örüyorum. Üçüncü ilmeği ise yanındaki ters ilmekle birlikte örüyorum. Bu şekilde çitlenbik modelimizi oluşturuyoruz. Bir ilmek ters örüp ilmeklerin içinden çıkarmış olduğumuz ilmeklerin ilkiyle yanındaki ters ilmeği birlikte örüyorum. Birinci ilmeği yanındaki tersle birlikte örüyorum. İkinci ilmeği düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeği ise yanındaki yine ters ilmekle, bu defa ilmeğin içerisine batarak ikisini birlikte örüyorum. Model aralarımız bu sırada bir ilmek ters olacak. Bir ilmek ters örüp ipimi arkaya alıyorum. Çıkarmış olduğumuz 3 ilmeğin ilkiyle yanındaki ters ilmeği şu şekilde sol taraftan batarak düz olarak örüyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir ilmek düz örüp
Üçüncü ilmeği yanındaki ters ilmekle birlikte öreceğim. Bu defa ilmeğin içine batarak düz olarak örüyorum. Yine 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Çıkarmış olduğumuz 3 ilmeğin ilkiyle yanındaki ters ilmeği ikisini birlikte düz olarak örüyorum. İkinci ilmeği düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeği yanındaki ters ilmekle birlikte örüyorum. Bu defa ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Çıkarmış olduğumuz 3 ilmeğin ilkiyle yanındaki ters ilmeği soldan batarak düz olarak örüyorum. İkinci ilmeği düz olarak ördüm. Üçüncü ilmeği de yanındaki ters ilmekle ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüp tekrar aynı şekilde örüyorum. Modelimizin dördüncü sırasını da bu şekilde örüyoruz. Daha önceki videolarımda çitlenbik modelini anlatmıştım. İsterseniz o videoyu izleyerek ön çalışma yapabilirsiniz. Bir ilmek ters örüp modelin dördüncü sırasında model aralarında bir ilmek tersimiz var. Bir ilmek ters ördükten sonra modelden çıkarmış olduğumuz 3 ilmeğin ilkiyle yanındaki ters ilmeği soldan batarak 2 ilmeği düz olarak örüyorum. İkinci ilmeği düz olarak örüp üçüncü ilmeği ilmeğin içerisine girip yanındaki ters ilmekle birlikte düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüp modeldeki ilk ilmekle yanındaki ilmeği düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüp üçüncü ilmeği ise yanındaki ters ilmekle birlikte düz olarak örüyorum. En sonuncu modelimizi yaptıktan sonra bir ilmek ters örüp 6 ilmek haroşa örüp sıramızı tamamlıyoruz. Modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi arka yüze geçip tekrar model kurulumu yapacağız. Toplamda 12 tane çitlenbik modelimiz oldu. Arka yüze geçtim. Tekrar modelimizi kuralım. İlk modelimizi kurmuş olduğumuz gibi aynısı gibi ikinci modelimizi de kuruyoruz. 6 ilmek haroşa örüp ipimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Modelimizin birinci sırasını öreceğiz. İpimi öne aldım. Modelin tam ortasında olan ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmek düz öreceğim. Yine aynı şekilde örmeden almış olduğumuz ilmeğin üzerine bir ilmek dolanmış olacak. Burada 2 ilmeğimiz olacak. 1 2 3 3 ilmek düz ördüm. Tekrar modelin ortasında olan ilmeği örmeden şişime takıyorum. İpim önde olduğu için 3 ilmek düz örüyorum. Buradaki ilmeğin üzerine bir ilmek atmış, yani dolamış oluyoruz. 2 ilmeğimiz oluyor burada. Şimdi ipimi tekrar öne aldım. Bir ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 3 ilmek düz örüp ipimi öne alıyorum. Modelin ortasında olan ilmeği yine örmeden şişime takıyorum. İpim önde, 3 ilmek düz örüyorum.
İpimi tekrar öne aldım. Bir ilmek örmeden alıp 3 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Bir ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Modelimizin birinci sırasını örerek tamamlayalım. En son 2 ilmek düz örüp 6 ilmek haroşa örüp modelimizin birinci sırasını tamamlıyoruz. Şimdi modelde ikinci sıraya geçiyorum. Altı ilmek haroşa örüp 2 ilmek ters örüyorum. Örmeden almış olduğum ilmekleri yine örmeden alıyorum. Bu defa şu şekilde şişimin üzerine bir ilmek dolama yapıp 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 tekrar örmeden almış olduğum ilmekleri örmeden alıp bir ilmek dolama yapıp 3 ilmek ters örüyorum. Örmeden almış olduğum ilmekleri örmeden şişime takıp bir ilmek dolama yapıp 3 ilmek ters örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını bu şekilde örerek tamamlayalım. En son 2 ilmek modelden sonra 2 ilmek ters örüp 6 ilmek haroşa örüp modelin ikinci sırasını da tamamlıyorum. Arka yüze geçtim. Bu sırada modelimizin üçüncü sırasını örüyoruz. Altı ilmek haroşa örüp 2 ilmek düz örüyorum. Şimdi burada olan 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkaracağım. İlmeklerin içerisine girip ilk ilmeği alttan doluyorum. İkinci ilmeği üstten dolayıp tekrar ilmeklerin içine girip üstten dolama yaparak üçüncü ilmeği çıkarıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. İlmeklerin içerisine girip birinci ilmeği alttan dolama yaparak çıkarıyorum. İkinci ilmeği üstten doluyorum. Üçüncü ilmeği de üstten dolama yaparak çıkarıyorum. 3 ilmek üzerin içinden 3 ilmek çıkarmış oluyoruz. 3 ilmek düz örüp tekrar aynı şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum. Modelin üçüncü sırasını da bu şekilde örerek tamamlayalım. Ön yüze modelimizin dördüncü sırasına geçtim. Altı ilmek haroşa örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Modelin dördüncü sırasında bir ilmek ters örüyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü sıralarında bu kenarda 2 ilmek ters örmüştük. Dördüncü sırasında ise bir ilmek ters örüp ipimi arkaya alıyorum. İkinci tersimi modelden çıkarmış olduğumuz ilmeklerin ilkiyle düz olarak örüyorum. 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Bir ilmek düz örüp modelin ortasında olan ilmeği düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeği ise ilmeğin içerisine girip yanında olan ters ilmekle birlikte düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüp ipimi arkaya aldım. Modelden çıkarmış olduğumuz düz ilmeklerin ilkiyle yanındaki ters ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüp tekrar buradaki düz ilmeğimle yanındaki ters ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım.
İkinci modelimizi de tamamladık. Şimdi arka yüze geçip tekrar aynı şekilde modelimizi kuralım. Modelde sıralı olarak devam edelim. Biraz ilerleyip gelelim arkadaşlar. Arka parçamızı yakasına kadar ördüm. Şimdi yakası için haroşa öreceğim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 model sırası ördüm. Şimdi her iki kenarda bir modelimiz devam edecek. Yakası için arada kalan ilmekleri haroşa olarak öreceğiz. Şimdi arka yüze geçiyorum. Kenarda olan 6 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Buradaki modelimiz devam edecek. Kenarda olan model devam edecek. Ortada olan ilmeği örmeden alıp 2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ben haroşamı her iki yönde tersten örüyorum. Sizler düz olarak örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Şimdi sıra sonunda 11 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. 11 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şimdi 2 ilmek düz örüyorum. Bu kenarda da modelimiz devam edecek. Modelin ortasında olan ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek düz örüp kenarda olan 6 ilmek haroşamı haroşa olarak örüyorum. Şimdi ön yüze geçtim. Altı ilmek haroşamı örüyorum. 2 ilmek ters örüp 2 ilmeği örmeden alıp tekrar bir ilmek daha dolama yapıyorum. 2 ilmek ters örüp diğer omuz kısmına kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Dolamış olduğum ilmeği de sayarsak sıra sonunda 12 ilmeğim kaldı. 2 ilmek ters örüp buradaki 2 ilmeği yine şişime örmeden takıp bir ilmek daha dolama yapıyorum. 2 ilmek ters örüp sondaki 6 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Yakası için bir sıra haroşa ördük. 3 haroşa sırasını tamamlayalım. Daha sonra yakasını keselim. Yakasını 3 haroşa sırasına tamamladım. 1, 2, 3. Şimdi omuzları örüp yakasını keseceğiz. Altı ilmek haroşa örelim. Bir ilmek ters örüp çıkarmış olduğumuz 3 ilmeğin ilkiyle yanındaki ters ilmeği birlikte örüyorum. Modelin ortasında olan ilmeği düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeği ise yanındaki ters ilmekle ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi yakası için örmüş olduğumuz haroşadan da 6 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek omuza ekledik. Omuzda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmeğimiz oldu.
Yakası için şimdi ilmeklerimizi keselim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Başlamış olduğumuz kısmı biraz sıkı keselim. İlmeği tekrar şişime taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Yine yakası için ilmeklerimizi kesmeye devam edelim. 19 ilmeğim kalana kadar yakamızı kestim. Modelde 2 ilmek keseceğimiz için 19 ilmek bıraktık. İlmekleri kesince omuz kısmında 17 ilmeğimiz kalacak. Her iki omuzda da 17 ilmek olacak. 6 ilmek haroşamızı örüyorum. 2, 4, 6. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Buradaki ters ilmekle modelde olan ilmeği ikisini birlikte örerek burada bir ilmek kestim. Bir ilmek düz ördüm. Yine burada olan ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Bir ilmek ters ördüm. 6 ilmek haroşa örüyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Bu omuzda da 17 ilmeğimiz kaldı. Burada bir modelimiz devam ediyor. Şimdi bu omzu bir model daha örelim arkadaşlar. Daha sonra ilmek tutucuya geçirelim. Tekrar bir model kurulumu daha yapacağım. Altı ilmek haroşa örüp 2 ilmek düz örüyorum. Bir ilmeği örmeden alıp 2 ilmek düz örüp 6 ilmek haroşa örüyorum. Bu modeli de tamamlayıp ilmeklerimizi ilmek tutucuya geçirelim. Son çitlenbik modelini tamamlayıp ilmeklerimi ilmek tutucuya geçirdim. İpimi de kestim. Burayı da aynı şekilde bir model daha öreceğim. İpimi buradan bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Toplamda 13 modelimiz oldu. İlk haroşadan sayarsak da 63 haroşa sıramız oldu arkadaşlar. Şimdi bu omzumuzu da aynısı gibi tamamlayıp ön parçalarımızı örmeye geçelim. Bu omzumu da tamamladım. İlmeklerimi ilmek tutucuya geçirdim. Toplamda ilk çitlenbik modelinden sayarsak 13 modelimiz oldu kenar kısımda. Şimdi sağ ön parçamızı örmeye geçelim. Sağ ön parçamız için yine 3,5 numaralı şişe 38 ilmek atarak başlıyorum. Yine arka parçada olduğu gibi 4 haroşa sırası ördüm. Kenarlarımın da bu şekilde tırtıklı olması için sıra sonunda ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örüyoruz. 4 sıra ördükten sonra yine kenarlarımız 6 ilmek haroşa olarak devam edecek. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Kenarlarda 6 ilmek haroşamız olacak. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 6 ilmek haroşadan sonra sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. İpimi öne alıyorum. Sıra sonundaki 6 ilmeği de haroşa olarak örüyoruz. 6. ilmeği örmeden alıp diğer yüzde ters olarak öreceğim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Haroşamı her iki yönde
tersten ördüğüm için arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. 4 haroşa sırasından sonra bir sıra ön yüzde düz, bir sıra da arka yüzde ters ördük. Şimdi tekrar yine aynısı gibi bir sıra ön yüzde düz, bir sıra da arka yüzde ters örelim. Kenarlarımızı da haroşa olarak örelim. 4 haroşa sırasından sonra 2 sıra ön yüzde düz, 2 sıra da arka yüzde ters ördük. Toplamda 4 sıra ördük. Şimdi bu sırada cep görünümünü vermeye başlayacağız. 6 ilmek haroşamızı örüyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. 2 ilmek düzden sonra ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sıra sonunda 8 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. 6 ilmek haroşa örüp 2 ilmek düz ördüm. Şimdi yine haroşa olarak örüyorum. Haroşamı yine tersten örüyorum. 8 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sıra sonunda 8 ilmeğim kaldı. 2 ilmek düz örüp 6 ilmek haroşa örüyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Haroşamı tersten ördüğüm için arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Cep görünümünü vermek için bir sıra haroşamız oldu. Toplamda 12 haroşa sırası olana kadar örelim arkadaşlar. Kenarları 6 ilmek haroşa. Ortada olan haroşaların her iki yanında da 2 ilmek düzümüz olacak. Toplamda haroşa sırasını 12 sıraya tamamlayıp gelelim. Cep görüntüsü vermek için 12 haroşa sırasına tamamladım. Şimdi kenarlarımız 6 ilmek haroşa olarak devam edecek. Ortada olan ilmekleri düz olarak öreceğiz. İlk haroşa sırasından sayarsak toplamda 37 haroşa sırası olana kadar örelim. Daha sonra model kurulumuna geçelim. 37 haroşa sırası olana kadar ördüm. Şimdi arka yüzde model kurulumuna geçeceğiz. 37. haroşa sırasını ön yüzde ördüm, arka yüzde örmedim. Arka yüzde model kurulumuna geçiyoruz. Yine kenarlarda 6 ilmek haroşamız devam ediyor. 6 ilmek haroşa örüp 2 ilmek düz örüyorum. Bu sırada hem de kesimlerimiz olacak arkadaşlar. 5 ilmek keseceğim. Ayrı bir kol oyuntusu için kesim yapmadık. Model aralarında kesimlerimiz olacak. Aynı arka yüzde örmüş olduğumuz gibi ön yüzde de kesimlerimizi aralarda yapacağız. 6 ilmek haroşadan sonra 2 ilmek düz ördüm. İpimi öne alıp bir ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi 3 ilmek düz öreceğim. 1 2. Üçüncü düzümü örerken 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burada ilk ilmeğimizi kesmiş olduk. Toplamda 5 ilmek keseceğiz. İpimi tekrar öne aldım. Bir ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek düz öreceğim. 1 2 üçüncü düzümü 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi tekrar öne aldım. Bir ilmek şişimi örmeden alıyorum. Şimdi yine 3 ilmek düz öreceğim. Şu şekilde ipim buradaki ilmeğin üzerine dolanıyor arkadaşlar. Burada 2 ilmek olmuş oluyor. Şimdi 3 ilmek düz öreceğim. 1
2. Üçüncü düzümü örerken bir ilmek daha kesiyorum. Üçüncü düzümü 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Düz örerek kesiyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Bir ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burada yine bir ilmek kesmiş oldum. İpimi öne aldım. Bir ilmek örmeden alıyorum. Sıra sonunda 2 ilmek düzümüz olacak. Burada da 2 ilmek düzle başlamıştık. Bir ilmek düz örüp ikinci ilmeğime 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Düz örerek kesiyorum. Burada da 2 ilmek düzümüz oldu. Sıra sonunda 6 ilmek haroşa örüyorum. Toplamda 5 ilmek kesmiş olduk. 1, 2, 3, 4, 5. 5 modelimiz oldu. Modelin ilk sırasını tamamladım. Şimdi modelde ikinci sırayı örüyorum. İki ilmek ters örüyorum. Modelimizin ikinci sırasındayız. Örmediğim 2 ilmeği yine örmeden alıp şişin üzerine bir ilmek dolama yapıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek ters ördüm. Tekrar ilmekleri örmeden şişime takıp bir ilmek dolama yapıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. İlmekleri örmeden şişime takıp bir ilmek dolama yapıp 3 ilmek ters örüyorum. Yine aynı şekilde ilmekleri şişime takıp dolama yaptım. 3 ilmek ters örüyorum. Yine 2 ilmeği örmeden şişime takıp bir ilmek daha dolama yapıyorum. Bu defa 2 ilmek ters örüyorum. Modele başlarken 2 ilmek tersle başlamıştık. Model biterken de 2 ilmek tersle bitiriyoruz. 6 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimizin ikinci sırasını tamamladım. Şimdi arka yüze geçtim. Modelimizin üçüncü sırasını öreceğiz. Altı ilmek haroşadan sonra 2 ilmek düz örüyorum. Örmeden almış olduğumuz 3 ilmeğin içerisine girip 3 ilmek çıkaracağız. İlkini alttan dolama yaparak ikinci ilmeği üstten, üçüncü ilmeği de yine üstten dolama yaparak 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkardım. 3 ilmek düz örüp tekrar 3 ilmek çıkarıyorum. İlkini alttan dolama yaparak ikinciyi üstten, üçüncüyü de yine üstten dolama yaparak 3 ilmek üzerinden içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Modelin son sırasındayız. Yani dördüncü sırasına geçtik. 6 ilmek haroşadan sonra 1 ilmek ters örüp ipimi arkaya aldım. Modelden çıkarmış olduğumuz 3 ilmeğin ilkiyle yanındaki ters ilmeği şu şekilde ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Modelin ortasında olan ilmeği düz örüyorum. Üçüncü ilmeği modelin yanındaki ters ilmekle ilmeğin içine batarak düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüp yine aynı şekilde işlemi tekrarlıyoruz. Üçüncü ilmekle yanındaki ters ilmeği düz olarak örüyorum. İkisini birlikte. Bir ilmek düz örüp modeldeki üçüncü ilmekle yanındaki ters ilmeği ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Sıramızı tamamlayalım. Biraz modelde ilerleyip gelelim. Modelimizi örerek ilerledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 model sırası ördüm. Şimdi bu sırada yakası için kesimlerimiz olacak. Yakasını burada keseceğiz. Kolda olan 6 ilmek haroşamız devam edecek.
burada olan modelde devam edecek. Yine burada da 6 ilmek haroşa öreceğiz. Şimdi yakası için kesimlerimizi yapalım. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. İkinci ilmeği düz olarak örüp ilk ilmeği diğerinin üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi bu şekilde örerek yapıyoruz. Sıra sonunda 17 ilmeğimiz kalana kadar yakasını keselim. Yakası için ilmeklerimi kestim. Şişimde 17 ilmeğim kaldı. 6 tanesini haroşa olarak öreceğim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 2 3 4 5 6 6 ilmek haroşa olarak devam edecek. 2 ilmek düz örüyorum. Bir modelimiz devam ediyor burada. 2 ilmek düz örüp bir ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar 2 ilmek düz örüyorum. Kenarda olan 6 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüze geçtim. Yine 6 ilmek haroşamızı örelim. Modelde ikinci sıradayım. 2 ilmek ters örüp 2 ilmeği örmeden şişime takıp tekrar bir ilmek dolama yapıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 6 ilmek haroşa örüyorum. Yine sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp arka yüzde sıra başında ters olarak öreceğim. İlk ilmeği ters olarak ördüm. 3 4 5 6 2 4 6 6 ilmek haroşa örüp 2 ilmek düz örüyorum. Modelin 3. sırasındayım. 3 ilmek içerisinden 3 ilmek çıkardım. 2 ilmek düz örüp 6 ilmek haroşamızı örüp ön yüze geçiyorum. Ön yüze geçtim. Kenarlarda 6 ilmek haroşamız devam edecek. Ortada da bir modelimiz devam edecek arkadaşlar. İlk model sırasından sayarsak da 13 model olana kadar örelim. Daha sonra omuz kısmını da ilmek tutucuya geçirip daha sonra birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi 13 model olana kadar örüp sağ ön parçamızı tamamlayalım. Sağ ön parçamızı 13 model olana kadar ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Şişimde 17 ilmeğim var. İsterseniz buradaki ilmekleri ilmek tutucuya da geçirebilirsiniz. Şimdi sol parçamızı örmeye geçelim. Sol parçamızı da aynı bu parçayı örmüş olduğumuz gibi örelim. Modelimizin başladığı kısma kadar örelim. İliklerimizi açalım. Sol parçamı model kısmına kadar ördüm. İlk sıradan sayarsak 37 haroşa sıramız oldu. 37. sırayı ön yüzde ördüm. Arka yüzde model kurulumu yapacağız. Hem de sağ kenarda ilik açacağız. Şimdi arka yüze geçip modelimizi kuralım. Altı ilmek haroşa ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. Yine aralarda ilmekler keseceğiz arkadaşlar. Toplamda 5 tane ilmek keseceğim. 2 düzden sonra bir ilmeği örmeden alıp 3 ilmek düz öreceğim. 1 2 3. ilmeği 2 ilmeği birlikte
örerek kesiyorum. Burada 3 düz ilmeğimiz oldu. Şimdi ipimi öne aldım. Tekrardan bir ilmeği örmeden alıyorum. Yine 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, üçüncü düzümü 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Bir ilmeği örmeden aldım. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, üçüncü düzümü 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 3 ilmek kesmiş oldum. 1, 2, yine üçüncü düzümü 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmeği örmeden aldım. Burada 2 ilmek düz öreceğim. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi de 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burada 2 ilmek düzle başlamıştık. Yine 2 ilmek düzle tamamladık. 6 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimizin ilk sırasını ördük. Şimdi ön yüze geçtim. Burada ilik açacağım. Toplamda 3 tane iliğimiz olacak. 5 haroşa sırasında bir iliklerimizi açacağız. 3 ilmek ördükten sonra alttaki ipi şişime takıyorum. Ters olarak örüp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek daha örüp pat kısmını tamamladım. Şimdi modelimizin ikinci sırasına geçtim. 2 ilmek ters örüp 2 ilmeği örmeden şişime takıp bir ilmek dolama yaptım. 3 ilmek ters örüyorum. Sıramızı örerek tamamlayalım. Aynı bu parçada olduğu gibi örelim arkadaşlar. 6 model sırası öreceğiz. 5 haroşa sırasında bir de ilik açacağız. Aynısı gibi örelim. Daha sonra yaka kesimine geçelim. Şimdi 5 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açıp gelelim. Sol parçada iliklerimi açtım. 3 tane ilik açtım. 1, 2, 3. 6 model sırası ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. modeli ördükten sonra arka yüze geçiyorum. Diğer parçada olduğu gibi bir modelimiz devam edecek kenarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 haroşa ilmeğini ördükten sonra 2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Bir ilmeği örmeden alıp tekrar 2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Burada bir modelimiz devam edecek. Diğer ilmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Ön yüzde yaka kesimini yapacağız. Sıramı tamamladım. Bu parçada ön yüzde şimdi 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ilmeği şişime takıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 17 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi keselim. 17 ilmeğim kaldı. Bir önceki sırada dolama yapmış olduğumuz ilmeği de sayarsak 18 ilmeğimiz var. Şimdi 6 ilmek haroşa öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 ilmek ters örüyorum. 1, 2. 2 ilmeği örmeden şişime takıp dolama yapıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 6 ilmek haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Modelde ikinci sıradayım. Şimdi arka yüze geçtim. Modelde üçüncü sıradayız.
6 ilmek haroşa örüyorum. 2 ilmek düz örüp buradaki örmeden almış olduğumuz ilmeklerin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. 2 ilmek düz örüp 6 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Ön yüze geçtim. Modelde son sıradayız. Altı ilmek haroşa örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Modeldeki ilk ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp modeldeki ve yanındaki ters ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Modelimi tamamladım. 1 2 3 4 5 6 7 modelimiz oldu. Toplamda 13 model olana kadar örelim. Daha sonra omuz kısımlarını birleştirelim. Ön parçalarımı tamamladım. Omuzları birleştirmeye geçtim. Bu omzumuzu birleştirdim. Şimdi diğer omuzu da birlikte birleştirelim. Arka parçanın üzerine ön parçamızı bu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra ön parçayı arkaya atıyorum. İki parçanın da ters yüzü öne gelecek şekilde omuzları birleştiriyorum. Omuzlarımızı tığ yardımıyla birleştireceğim. Bir ilmek ön parçadan, bir ilmek de arka parçadan tığımıza geçirip bu şekilde örerek birleştiriyorum. İlmeklerimizi çok sıkmayalım. Bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan alıp bu şekilde örüyorum. Çektirme yapmaması için ilmekleri çok sıkmadan birleştiriyoruz. Bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan. Omzumuzu birleştirip gelelim. Omzumuzu birleştirdim. Önden görüntüsü böyle. İç kısımdan görüntüsü ise böyle arkadaşlar. Gerçekten düzgün bir birleştirme tekniğini kullandık. Şimdi kenarları nasıl dikiyorum onu göstereyim. Örerken kenarları tırtıklı olarak örmüştük. Bu tırtıklı kısımlardan birleştiriyoruz. Bir ilmek ön parçaya, bir ilmek de arka parçaya batarak birleştiriyorum. Tırtıklı kısımların içine girerek birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde birleştirirsek dikiş izi belli olmuyor. Kenar kısmını bu şekilde modele başlamış olduğumuz kısma kadar birleştirelim. Kenarı dikip tamamladım. İlikleri açmış olduğumuz kısmın tam karşısına da düğmelerimi diktim. 3 tane inci düğme diktim. Şimdi cep görünümünü vermiş olduğumuz kısma bu şekilde çiçek yapıyoruz arkadaşlar. Ben bir tanesini yaptım. Diğerini de birlikte yapalım.
Sihirli halka yaparak çiçeğimize başlıyoruz. Şu şekilde sihirli halka yapıp bir zincir çekiyorum. Daha sonra 1 2 3 zincir çekip buraya bir tane boşluk yapıyorum. Daha sonra 2 zincir çekip bir boşluk daha yapıyorum. İki zincir çekip tekrar bir boşluk daha yapıyorum. 5 tane boşluk yapacağız. 2 zincir çektim. Bir boşluk daha yaptım. 2 zincir çekip bir boşluk daha yaptım. 1 2 3 4 5 5 tane boşluk yaptıktan sonra buradaki ipimizi çekerek sihirli halkamızı sıkıştırıyoruz. 2 zincir çekip ilk yapmış olduğumuz boşluğun içine batıyorum. Burayı kapatıyorum. Daha sonra 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 6 zincir çekip dolama yaptım. İlk boşluğumuzun içine 8 kez batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 hepsini birlikte toplayıp sıkıştırıyorum. 6 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 yine aynı boşluğun içerisine batıp çekmiş olduğum zinciri buraya sıkıştırıyorum. Sık iğne yaparak kenardaki boşluğa geçiyorum. İlk yaprağımızı yaptık. Şimdi tekrar aynı şekilde 6 zincir çekiyorum. Sekiz kez batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 hepsini birlikte toplayıp altı zincir çekip aynı boşluğun içerisine batıp diğer yaprağı yapmak için yandaki boşluğun içine geçiyorum. Bu şekilde boşluklarımızı dolduralım. Toplamda 6 tane yaprağımız olacak. Daha sonra yeleğimize dikelim. Çiçeğimi tamamladım. Orta kısmına da yine aynı şekilde inci düğme diktim arkadaşlar. Şimdi cep görünümünü vermiş olduğumuz kısma yapmış olduğumuz çiçeğimizi dikelim. İpim arkada çirkin görünmesin diye arkadaşlar bu şekilde 2 kat olarak dikiyorum. Bu şekilde çiçeğimizi cep görünümünü vermiş olduğumuz kısma dikelim. Yapmış olduğum çiçeği bu kısma dikip tamamladım arkadaşlar. İç kısmı da bu şekilde 2 kat iple diktiğimiz için herhangi bir çirkin görüntü oluşmadı. Yeleğimizi tamamladık. Yeleğimizin arkasını da göstereyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.